Yeniçeriler nedir, ne demek diye soracak olursak, eğer Yeniçeri kelimesi Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca yeni asker anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeriler askeri bir sınıf olarak nitelendirildi. Onlar Türk İmparatorluğu'nun en seçkin, en güçlü birinci sınıf askerleriydi. İlk etapta onlar da bu güçlerinin farkında değildi. Ta ki güçlerinin farkına varıp Osmanlı İmparatorluğu'na yük olana dek. Yeniçeriler tarafından öldürülen padişahlar kimdir ve Yeniçeriler nasıl ortadan kaldırıldılar? Yeniçeriler nasıl oluştu? Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlemesiyle Hristiyan çocuklarının 8 ila 18 yaşları arasında alınarak yetiştirilip oluşturulmuştur. Ne evlenmelerine ne de çocuk yapmalarına izin verilmezdi. Hayatları sürekli tatbikat ve egzersize adanmıştı. Sadece padişaha sadık askerler olarak ve sadece tek bir amaç için yetiştirilirlerdi: savaşmak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü sürdürmekti. Daha sonra güçlerinin farkında olan Yeniçeriler padişahı kendilerine daha fazla ayrıcalık tanımaya zorladılar. Evlenmelerine izin verildi, iş yapmalarına izin verildi, rütbeleri kalıcı hale geldi. Roma İmparatorluğu'nda Praetorian muhafızlarına benzer hale geldiler. Sultanları iktidara getirmek veya tahttan indirmek kadar etkili hale geldiler. Sultanlar Yeniçerilere tabi olmaktan hiç hoşnut değildi. Yeniçerilerin gücü kendi sonlarını getirdi. Haklarını sıkı sıkıya sarılıp padişahları kontrol ederek her türlü reforma direndiler. Evlilerin sıradan hayatına düşkün olmaları ve eğitim yerine iş yapmaları askeri hünerlerinin boşa gitmesine neden oldu. Yeniçeriler tarafından öldürülen padişah 2. Osman'dır. Önce tahttan indirip sonra rehin alıp sonra da öldürdüler. Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na yük oldular. 19. yüzyılın ortalarında padişah yıkımlarını dikkatle planladı. Bir zamanların korkunç askeri gücü yok edildi. Sultan 1. Murat 1362'den 1389'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetti. Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen Hristiyan topraklarında devşirme veya toplanma olarak bilinen bir kan vergisi sistemi başlattı. Her 5 yılda bir Türk yetkililer Balkanlara seyahat ediyor ve her 40 evden 6 ile 10 yaş arasında bir erkek çocuğu alıyordu. Her 40 evden sadece biri alındığından bu çocukların hiç arkadaşı yoktu. Genç olanlar Orta Anadolu'ya götürülerek İslam kültüründe yetişmeleri ve Türk adetlerinin tanınmaları için Türk ailelere verilirdi. Çiftliklerde 7 yıl çalıştıktan sonra başkente geri götürülür ve test edilirdi. Fiziksel güçleri, zekaları ve görünüşlerine göre ordunun topçu, donanma ve piyade gibi farklı kollarına atanırlardı. Ancak genel olarak piyade birlikleriydiler. Genç erkekler 6 yıldan fazla eğitim alırdı. Bu süre zarfında yaylar, tüfekler, ciritler ve kılıçlar dahil olmak üzere çeşitli silahları kullanmak üzere tatbikat yaptırılıp ve eğitilmişlerdir. Ancak ondan sonra Yeniçeri olurlardı. Yeniçeriler 1453'te Konstantinopol'ün ele geçirilmesinde belirleyici bir rol oynadılar. 1486'da ve 1516'da Mısırlı Memlükleri ve 1514'te İran Safavilerin mağlup ettiler. Yeniçeri zaferinin en büyük anı Yeniçerilerin Macar süvarilerini yok ettiği 1526 Mohaç Savaşı'ydı. Bazı kaynaklara göre Yeniçeriler kötü ışık koşullarında bile isabetli nişan alabilen ve aynı zamanda hızlı ateş etme oranını koruyabilen mükemmel nişancılardı. Disiplinleri ve sessiz hareketleriyle ünlüydüler. Bir süre sonra fakir Türk aileler oğullarını Yeniçeri olarak
almaları için memurlara rüşvet vermeye ve böylece onlara iyi bir yaşam sağlamaya başladılar. Sayıları 16. yüzyılda yaklaşık 20 bin erkekten 19. yüzyılda 100 binin üzerine çıktı. Yeniçerinin günlük yaşamında yemek önemli bir rol oynardı. Her bölüye ocak denirdi. Yüksek rütbeli subaylara çorbacı deniyordu. Diğer askeri rütbeliler aşçılık terimleriyle belirlenmişti. Aşçıbaşı, karakullukçu, heykeltıraş, çörekçi, fırıncı, gözlemeci, kalbur ekmeği yapan rütbesinin bir sembolü olarak çorbacı büyük bir kepçe taşırdı. Önemli kararlar çorbacının pişirildiği kazan etrafında alındı. Darbe durumunda kazan çevrilir, çorba dökülür ve kazan kepçenin vuruşuyla büyük bir tambur olarak kullanılırdı. Yeniçeriler köleydi ancak birçok ayrıcalıkları vardı. Osmanlı hükümetinden önemli görevlerde bulundular. Bazıları vezir konumuna yükseldiler. Yeniçeriler kısa sürede silah sesine alıştılar ve disiplin, fanatizm ve ileri silahlanma yoluyla Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde kilit rol oynadılar. Bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşçı seçkin birlikleri oldular. Onlar şok birlikleriydi. Bu nedenle hızlı ve çeviktiler. Sadece hafif bir zırh ve küçük bir yuvarlak kalkan giyerlerdi. Yeniçeriler için tercih edilen ana silah yay ve Türk yatağan kılıçları ve daha sonra gerçekten güçlenmeye başladıklarında ise tüfek oldu. Düz üniformalar giyerlerdi. 1622'de Polonya'ya karşı bir yenilginin ardından 2. Osman Yeniçeri birliklerini azaltmaya karar verdi ve kol orduları dağıtmaya çalıştı. Ancak Yeniçeriler kötü şöhretli Yedikule'de genç padişahı isyan edip öldürdüler. 1807'de Yeniçeriler yeniden ayaklandı ve orduyu modernize etmeye çalışan Sultan 3. Selim'i tahttan indirdiler. Halefi Sultan II. Mahmud iktidarda kalmak için Yeniçerilerle uzlaşmaya vardı. Yeniçerinin tehdidinden farkında olan padişah Yeniçerilerin imhasına özenle planladı. 1826'da sahne hazırdı ve padişah Yeniçerilerin dağıtılmasını emretti. Beklendiği gibi isyan ettiler. Bu nedenle padişah güç kullandı ve 6000'den fazla Yeniçeriyi idam ettirdi. Osmanlı Devleti'nin çöküşünde pay sahibi olan Yeniçeriler her ne kadar yok edilse de 19. yüzyılın ortalarında imparatorluk Avrupa'nın hasta adamı olarak biliniyordu. Yavaş yavaş sonunu bekliyorlardı.